En çok hangi dizi veya filmi izlemeyi seversiniz? Hepimizin defalarca izlediği sanat yapımları olmuştur. Bunlardan bazıları takvim odaklı ilerler, bazıları tarihi olayları anlatır, bazıları ise sadece senaryosuyla izleyiciyi kendisine bağlar. Takvimlerinizi biraz geriye sarmanızı istiyorum. Ama çok geriye değil. 2023 yılının Ekim ayına kadar gitsek yeterli. Tarih 7 Ekim 2023. Günlerden cumartesi. Museviler için önemli bir tarih. 1973 Yom Kipur Savaşı'nın yıl dönümünden sadece bir gün sonrası ve aynı zamanda Şabat günü. Bu tarihten itibaren herkes bu meseleyi konuşuyor. Biz de bu konuyla alakalı olası senaryoları ele alacağız. İsrail ordu yönetimi, kural dışı bir şey yapmadık, hukuka uygun hareket ediyoruz dedi. Savaş suçu işlemedik denildi. Ancak sivillerin olduğu hastaneye atış yapıldığını izledik. Fosfor bombası kullanıldığı tespit edildi. Güneye gidin denilen sivillerin konvoyuna da saldırıldı. Ambulanslar vuruldu. Gazze şeridinin su, elektrik ve yakıta erişimi kesildi. Museviler cumartesi günleri ibadetleriyle meşgul olur ve dünya işiyle ilgilenmez. Şabat günlerinde toplumsal hayat adeta stand-by konumunda diyebiliriz. İsrail'in bu şok saldırısında büyük zayiat vermesinin sebebi de bu. Takvimimizi 7 Ekim ayarlayalım demiştik. Evet, Orta Doğu bölgesinde yeni bir çatışma daha. Hamas'a bağlı İzzettin el-Kassam Tugayları milisleri şok bir saldırı dalgasıyla İsrail topraklarına sızma ve roket operasyonu başlattı. Paramotorlarla İsrail sınırından sızdılar. Kamyon ve motorlarla ani baskınlar yapıp İsrailli sivil ve İsrailli bazı askerleri hızlıca rehin alıp Gazze sınırına geri çekildiler. Bugünkü videomuzda son çatışmalardan sonrası için masada olan alternatif senaryoları değerlendireceğiz. 3 senaryo ihtimali üzerinde duruluyor. Birincisi, İsrail karadan Filistin'i ama özellikle Gazze şeridini işgal edebilir. İkincisi, bu saldırı sonucunda Hamas, İsrail'e büyük zayiat verdirip geri çekilmesini sağlayabilir ve son operasyon öncesi mevcut durum korunur. Üçüncüsü, Hamas, İsrail'i mağlup edebilir ve 1967 sınırlarına dönülmesi. Başlamadan önce sizlerden bir ricamız var. İçinde olduğumuz bu kriz yayını döneminde tüm ekip arkadaşlarımızla beraber sizlere en doğru ve derin bilgiyi aktarmak için çok çalışıyoruz. Sizden GZT'ye abone olmanızı istiyoruz. Ben Sinan Bakioğlu, hazırsanız başlayalım. Birinci senaryoyla başlayalım. İsrail ordusu her geçen gün Gazze sınırına yaptığı yığınağı arttırıyor. Merkava tankları ve ağır teçhizatlı piyadeler karargahlarından gelecek emirleri bekliyor. Ancak benzer bir hazırlığı Hamas'ın yaptığını da biliyoruz. Karşılarında tank savar silahları, hafif ve ağır silahlar, kamikaze dronlara sahip Hamas milisleri olacak. Tam tahkim edilmiş bir bölgeye saldırmak hangi ordu için olursa olsun büyük kayıplara sebep verebilir. Bu bölgelerde gözlem sınırlıdır. Sivil halk herhangi bir meselede sorunlar çıkarabilir ve dost düşman ayrımı yapmak zor hale gelir. Bölgeyi tamamen temizlemek için sokak sokak, bina bina ilerlemek gerekir. Bu oldukça uzun süren ve büyük kayıplara yol açabilecek bir savaş yöntemi olarak karşımızda duruyor. Meskun mahal operasyonları zırhlı birliklerin toplu kullanımı için pek uygun olmayabilir. İsrail'in olası saldırıya başlamasıyla birlikte Hamas tamamen gerilla savaş taktiğiyle hareket edebilir. Ancak unutmamamız gereken bir husus daha var. İsrail ordusu ve Hamas'ın caydırıcılık seviyeleri karşılıklı olarak fazlasıyla yüksek. İsrail'in özel kuvvetler gücünün ve Hamas'ın meskun mahal kapasitesini göz ardı etmemeliyiz. Caydırıcılığı kısaca özetlemem gerekirse, niyet çarpı kapasite eşittir caydırıcılık diyebiliriz. Peki taraflar özelinde bunu formüle edelim. İsrail'in niyet seviyesi çok açık. Devletin birincil makamlarından en sert şekilde müdahale edeceğiz açıklamalarını fazlasıyla duyduk. Kapasite konusunda da İsrail ordusunun kullandığı ekipmanlar ve özellikle demir kubbenin önemini biliyoruz. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. Ekipmanlar ve ordu yapısı konusunda detaylı bir video hazırlamıştık. Modern ordular İsrail olarak aratıp izleyebilirsiniz. Bu formülü Hamas için uyguladığımızda karşımıza ne çıkıyor? Uzun yıllardır düşük yoğunlukla çatışma süreci zaten yürütülüyor. Niyet konusunda da Hamas tarafından bu İsrail için sonun başlangıcı olacak ve 6000 Filistinliyi serbest bırakmazsanız elimizdeki tek bir rehineyi bile salıvermeyeceğiz açıklamalarını duyduk. Kapasite konusunda da Hamas'ın düzenli ordu imkanının olmadığını biliyoruz. Ancak ellerinde en ucuz imkanlara neredeyse sınırsız şekilde üretilebilecek füze imkanları var. Taraflar birbirinin niyetini sıfırlamaya muktedir değil. Yani ne Hamas İsrail'i tarihten silebiliyor ne de İsrail Hamas'ı elimine edip yönetici kadrosunu tamamen tasfiye edebiliyor. Silah kapasitesini de bitiremediğine göre bu durum süreci bir çıkmaza sürüklüyor diyebiliriz. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü eski komutanı Kasım Süleymani'nin Hamas'ın son imkanlarının tesisindeki yardımlarını unutmamalıyız. Bazı Filistinlilerin Süleymani'nin ölüm haberine verdikleri tepki
ve Gazze'de kılınan gıyabi cenaze namazında yaşananlar bu durum için gösterebileceğimiz örneklerin başında geliyor. Zaten ABD ve İsrail bu sebepten dolayı Süleymaniye'yi tasfiye etmek için uzun zaman uğraştı. Hatta eski başkan Trump bu konu hakkında İsrail'le ortak çalışma yapıldığını, ancak plandan bir gece önce Netanyahu'nun kendisini arayarak biz bu işte yokuz dediğini söylemişti. Israel was going to do this with us and it was being planned and working on it for months, and now we had everything all set to go. And the night before it happened, I got a call that Israel will not be participating in this attack. Bunun üstüne ABD yönetimi yeni bir süreç ilerleterek Süleymaniye'yi 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı yakınlarında tek bir drone atışıyla etkisiz hale getirdi. Kudüs Gücü Komutanlığı direkt olarak İran'ın ruhani liderine bağlı çalışır. Ondan emir alır ve talimatlarını yerine getirir. Görev alanı İran topraklarının dışındadır. Olası saldırılardan sonra ne olabilir? Bu sorunun cevabını tartışalım. İsrail saldırıya başladığı anda Hamas'ın etkili gücünün yer altına çekileceğini düşünüyorum. İlk etapta ölümü göze alınabilecek kadroların Meskun Mahal operasyonlarında İsrail ordusunun karşısına çıkarılacaktır. İsrail'in şu anki durumda uzun yıllar sürebilecek bir karadan saldırıyı kaldırabileceğini düşünmemekle birlikte imkanlarının ve kapasitesinin asla küçümsenmemesi gerektiğini vurgulamakta fayda var. Bunun üstüne 2014 yılında Hamas'ın gösterdiği kapsamlı direnişin etkisi var. 3 İsrailli gencin Batı Şeria'daki El Halil kentinde kaçırılıp öldürülmesinden sonra Netanyahu bunun bedelini Hamas'a çok sert ödeteceğiz diyerek büyük operasyonun sinyalini vermişti. Günümüzdeki durumun bir benzeri o günlerde de yaşandı. Kara saldırısı başlamadan önce İsrail ordusu Gazze şeridini havadan ve karadan yoğun bombardıman altına aldı. Ancak o zaman İsrail güçleri Şuceyye'yi merkez nokta alarak süreç yürüttü. Çünkü bu bölgeden İsrail yönelik yapılan saldırılar buna sebep oldu. İsrail kara unsurlarını bölgeye sokmak istedi, ancak Filistinlilerin bitmeyen roket atışları ve Meskun Mahal bölgelerindeki geniş tuzaklamaları sonucunda İsrail kara kuvvetleri bölgede etkisiz kaldı. Bunun amacı Gazze şeridinin altını tünellerle çeviren Hamas'ın bu yapıları elimine edilmek istenmişti. Bir devletin karşılaştığı kriz çözülemeyecek durumdaysa devletler bu krizi uyutmayı tercih edebilir. Öncelik süreci zamana yaymak, sonrasında ilgili konuyu takip ediyoruz açıklamaları ve muhatapları cezalandıracağız söylemlerini duyarız. İsrail'in olası saldırısının uzun yıllar sürebileceği ve binlerce asker cenazesiyle sonuçlanması muhtemel. Ayrıca her askeri operasyonun önemli bir maliyeti olduğunu unutmamalıyız. Ayrıca toplum üzerinde rehabilite edilmesi çok zor travmalar ve dar alanda sürekli ölüm ve saldırı korkusunda yaşayacak İsrail vatandaşlarının topraklarından göç etmesi talebini görebiliriz. Hamas'ın sistemini, İsrail devleti ve vatandaşlarını sosyolojik ve psikolojik olarak yormak olarak özetlemek mümkün. Mossad'a duyulan güven, devletin güvenlik aygıtının tam ve işler vaziyette olduğuna dair inanç sarsıntı yaşadı. İsrail'in güvenlik devleti ve defans yapabilmek için saldırı doktrinini benimsediğini varsayarsak, bu psikolojik üstünlük aslında İsrail devlet mekanizması için bölgede var olmak için bir numaralı gerek şart. Aksa Tufanı operasyonunu Hamas'ın Filistin tarafındaki diğer aktörlere verdiği bir mesaj olarak da düşünebiliriz. Çünkü son mevcut durumla birlikte Hamas, İbrahim Anlaşmaları, iki devletli çözüm ve diğer tüm tartışılan barış senaryolarını bir anda rafa kaldıracak bir duruşu gösterdi. Bu güç, sessiz kalan El Fetih'in etkisini azaltmaya başladı. İkinci senaryo ile devam edelim. Son operasyon öncesi mevcut duruma dönülebilir mi? Bunun için sonsuz İran desteğine ihtiyaç var. Peki bu mümkün mü? 2005 yılını incelediğimizde İsrail, Filistin'den çekilirken bölgede iki büyük aktör vardı. Hamas ve El Fetih. Gazze şeridini Hamas, Batı Şeria'yı El Fetih kontrol etti. ABD'nin deniz kuvvetlerinin en büyük iki koca aslanını Doğu Akdeniz'e getirmesinin sebebi olarak Filistin'e saldırmak değil, yüksek SIGINT kapasitesinin İsrail güvenlik bürokrasisi tarafından değerlendirilmek istenmesi olarak düşünüyorum. Ayrıca İsrail ve Netanyahu'yu dizginlemek olduğunu da düşünüyorum. Çünkü son krizden sonra Lübnan Hizbullah'ı ve Suriye'deki havaalanlarına da saldırı yapıldı. 2006'daki yoğun İsrail ve Hizbullah çatışmalarını göz ardı etmemeliyiz. İran'ın Hamas'a yönelik sonsuz desteği olabilir mi? Bunu da değerlendirelim. Aynı anda birçok cephede herhangi bir unsursu sonsuza kadar desteklemek mümkün olamaz. İran'ın yaptırımlardan dolayı yıpranan ekonomisi ve Irak'ta 2 ay sonraki seçimleri de unutmayalım. Politik odak Irak'a kayabilir. Suriye'deki örtülü İran-ABD gerginliği de bir diğer unsur. Deir ez-Zor ve çevresindeki İran milislerinin iaşe ve ikmali zor durumda. İsrail Hava Kuvvetleri ve Mossad'ın sağ personelleri Suriye içindeki İran unsurlarını uzun bir süredir vuruyor. 2020 Beyrut patlamasından sonra Lübnan'ın ekonomik ve toplumsal olarak geldiği nokta oldukça zorlayıcı. Cephenin kuzeye taşınması halinde Lübnanlıların Hizbullah'ın peşinden gideceği iddiası pek gerçekçi durmuyor. Üçüncü senaryo ise 1967 sınırlarına dönülmesi. İsrail'in mevcut aşırı sağ tandanslı yönetiminin değişmeden gerçekleşmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Mevcut yönetimle 1967 durumu için Hamas'ın ezici bir zafer kazanması gerekir.
ve Netanyahu hükümetinin tamamen iflas etmiş durumda olması gerekir. Sözlerimi toparlarken Aksa Tufanı operasyonu ve son çatışmaların 1948 Arap-İsrail Savaşı, 1967 6 Gün Savaşı ve 1974 Yom Kipur Savaşı gibi Filistin-İsrail konusunda yapılacak her akademik çalışma ve panellerde yeni bir mihenk taşı olarak değerlendirileceğini düşünüyorum. Fikirlerinizi ve öngörülerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu tarz daha fazla içerik için GZT'ye abone olmayı unutma. İzlediğiniz için teşekkür ederim. En çok hangi dizi veya filmi izlemeyi seversiniz? Hepimizin defalarca izlediği sanat yapımları olmuştur. Bunlardan bazıları takvim odaklı ilerler, bazıları tarihi olayları anlatır, bazıları ise sadece senaryosuyla izleyiciyi kendisine bağlar.